Hazırsan başlıyoruz. Kahveni almayı unutma. Hadi gelin biraz daha hızlı ilerlemeye başlayalım. Bugün sağlıklı aile nedir? Bunun da tanımını yapalım. Zira dediğim gibi sağlıksız aile, patolojik aile tiplerini konuşmaya başladığımızda maalesef biraz yorulacağız. Bugün böyle güzel şeylerden bahsediyoruz biraz. Sağlıklı ailelerde aile bireyleri birbirlerine ilgi ve sevgi duyarlar, bağlılık hissederler ve o aile içerisinde bulunmaktan mutludurlar, huzurludurlar. Sağlıklı ailelerde çatışma olmaz mı? Elbette ki olur. Yani sağlıklı aile demek içerisinde hiç sorun olmayan aile demek değil. Bu normal olmazdı herhalde. Yani hayatın akışına ve doğasına uygun olmazdı. Elbette ki sorunlar olur, çatışmalar olur. Fakat sağlıklı aile bireyleri çözüm odaklıdır. Yani bir problem yaşadıklarında bunu nasıl çözebiliriz, nasıl halledebiliriz, herkesin menfaati doğrultusunda bu işten herkesin en az zarar alabileceği bir şekilde bu işi nasıl çözeriz düşünürler. Birbirlerine karşı empati yapabilirler. İletişimleri sağlıklıdır. Sağlıklı bir iletişim içerisinde sorunları konuşabilirler. Bu sayede de sorunlarını uzatmadan çözmeye yönelik eğilimleri vardı ve genellikle de çözerler. Bu ailelerde aile bireyleri birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. İşte yetenekleri, kişilik yapıları, kabiliyetleri konusunda zorlayıcı değildirler. Anlayışlıdırlar, birbirlerini anlamaya çalışırlar. Birbirlerinden gerçekçi beklentiler birbirlerine karşı içerisindedirler. Ve gerçek dışı beklentiler içerisinde olmadıkları için birbirlerini yormazlar ve destekleyicidirler. Dolayısıyla birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. Ne dedik? Destekleyicidirler ve ödüllendiricidirler. Yani olumlu bir şey yapıldığında o evde ödüller vardır. Yani birbirlerine madalya mı takıyorlar? Tabii ki değil. Bir şey yaptığı zaman o aile içerisindeki fertler dikkatinizi çekmiştir. Birbirlerine hep böyle teşekkür ederler. İşte teşekkürler, işte eline sağlık, kesene bereket. Ne iyi ettin de yaptın, ne iyi ettin de geldin. Ah sen olmasaydın ben bu işi başaramazdım. Ya sen olmasaydın da ben bu işi yapardım ama ya sen de destek verdin çok sağ ol. Değil mi? Gibi böyle yapıcı ifadelerle sürekli birbirlerini ödüllendirirler ve desteklerler. Dolayısıyla bu ödül ve destekler yapılacak bir sonraki şey için bir motivasyon aracı olur. Yani birbirlerini destekleriyle, bu tarz teşekkürle, iltifatla, güzel sözlerle ödüllendirirler ve motive ederler. O aile içerisinde sıcak ve neşeli bir ortam vardır. Aile bireyleri birbirleriyle ortak zevklere sahip olma noktasında bir gayretleri vardır diyelim. Tabii ki her insan farklıdır, her insanın zevkleri farklıdır. Ama yani ortak bir noktada buluşmayı başarırlar. Tabii ki yani hani böyle birbirine bağımlı bir yapı gibi sürekli birbirleriyle hareket ederler demek istemiyorum. Ama gün içerisinde ortak yapabilecekleri bir şey bulurlar. İşte ortak izleyebilecekleri bir film, konuşulabilecek bir konu, yani yapılacak bir aktivite, hobi, işte dışarı çıkıp gezmek olabilir. Ne bileyim bir yemek yapıp birlikte oturup yiyebilmek olabilir. Veya işte diyelim o an birisi o aktiviteyi yapmak istemiyorsa bile, mesela bir film izleniyordur, o kişi izlemek istemiyordur fakat o ortamda bulunmak ister. Yani diğerleri o filmi izlerken o da telefonuyla onların yanında oturmaktan zevk alır ve diğerleri de ona müdahale etmez, kınamaz, eleştirmez. Hadi işte sen de şöylesin böylesin demez. Ama işte o kişi de böyle çıkıntılık yapmaz yani. Her seferinde ben işte sizle film izlemek istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum falan gibi değil. Eğer ortak zevkleri azsa bile o zevklere katkı sunabilecek bir yapısı vardır her bir ferdin. Yani işte o mutluluğu devam ettirmek için böyle çıkıntılık yapmayan bir yapısı vardır o ailedeki her bir ferdin. Yani aileye her bir fert katkı sunmak için emek verir sevgili dostlar. Sağlıklı ailelerde aile içerisinde açık ve dürüst bir iletişim vardır. Fertler fikirlerini söylemekten korkmazlar, çekinmezler. Çünkü bilirler ki ben fikrimi söylediğim zaman işte kınanmayacağım, eleştirilmeyeceğim, hakarete maruz kalmayacağım. Bu söylediğim şey yüzünden başıma bir şey gelmeyecek
belki yanlış düşünüyor olabilirim veya diğerlerine göre farklı düşünüyor da olabilirim. Ama ailem eğer bir yanlışım varsa da beni destekler, beni destekleyerek yardımcı olmaya çalışır. Yanlışım varsa düzeltmem için bana katkıda bulunur. Veya ben onlara bu düşüncemin, bu fikrimin yanlış olmadığını ispatlayabilirim, kendimi savunabilirim gibi bir rahatlığa sahiptir. Bu ailelerde her bir fert karar alınırken katkıda bulunur. Aile içerisinde alınacak kararlarda fikir beyan eder. Dolayısıyla bu evin içerisindeki otorite figürü olan baba, anne esnek bir yapıya sahiptir. Saygılıdır, demokratiktir ve diğerlerinin fikirlerini önemserler. Diğerleri de fikirlerinin önemsendiğini bilirler. Dolayısıyla mütemadiyen sürekli bir istişare ortamı vardır. Ailenin en küçük ferdinin bile fikri alınabilir, alınır da. Hani elbette ki onun fikriyle hareket etmek için değil. Yani 40 yaşındaki bir insan tabii ki 7 yaşındaki bir çocuğun fikriyle hareket edecek değil. Ama bu demokrasi kültürünü o çocuk o evde alır yani. Hani benim de bir fikrim var. Ben de düşünebiliyorum. Ben de bu aileye katkıda bulunabiliyorum gibi bir zihniyetle yetişen çocuk ileride sağlıklı bir aile kurmaya aday bir çocuktur. Bu ailelerde bütün bunların yanı sıra işte sağlıklı beslenme, spor yapma, daha anlamlı bir hayat yaşama gibi işte manevi değerlerin yüksek olduğu ailelerdir. Bu ailelerin stres yönetimi becerileri gelişmiştir. Sağlıklı yaşamaya, sağlıklı beslenmeye, bizim toplumumuzda daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlasa da spor yapmaya, yani aileyi ayakta tutmaya yönelik davranışlar çok sık gözlenir sevgili dostlar. Dolayısıyla sağlıklı aile emek ister. Yani bu da öyle atla deve değildir. Yani anlattıklarımdan anladığınız üzere küçük küçük katkılardır. Küçük küçük rütüşlerdir. Ama bu aileyi sağlıklı kılan en önemli şey dediğim gibi nirengi taşlarıdır. Herkesin görev ve sorumluluklarının belli olduğu ama o sınırlar içerisinde mükemmel, muazzam, dengeli bir esnekliğin olduğu, o sınırların içerisinde herkesin korkmadan özgürce hareket edebildiği ve birbiriyle atışmadan, birbirine zarar vermeden nezaketle bu ilişkileri yönetebildiği gerçekten yaşanılabilir evlerdir. Sağlıklı ailelerin olduğu evler sevgili dostlar. Dilerseniz bugün burada kapatalım. Şimdi sizin zihinlerinizde elbette ki bir sürü soru işareti olmaya başladı. Benim ailem sağlıklı mı? Benim ailem ne kadar sağlıklı? İşte baba evindeyken o ailem nasıldı? İşte şu an kendi kurduğum ailem nasıl? İşte komşumun ailesi nasıl? Bunları bile düşüneceksiniz eminim yani. İşte şu akrabamın ailesi işte sanki bu anlatılan tanımlara uyuyor. Benimkisi işte biraz uyuyor falan. Ama daha sonraki videolarda patolojik aile, sağlıksız aile yapılarına değindiğim zaman kafanızda bazı şeyler daha çok netleşmiş olacak. Yani belki de şükredeceksiniz. Diyeceksiniz ki ay aman aman yani tamam benimkisi böyle ideal bir aile değilmiş falan ama en azından böyle normale yakınmış. Maalesef bazılarımız da diyeceğiz ki vay be benim ailem demek ki işte patolojik bir aileymiş. Belki de diyeceğiz ki işte sorun bende değilmiş. Demek ki bu aile içerisinde bu şekilde davranarak ayakta kalabiliyormuşum. Bu şekilde tepki vererek hayatımı devam ettirebiliyormuşum, yaşama tutunabiliyormuşum. Dolayısıyla bu şekilde davranmak %100 benim tercihim değilmiş. Çevresel faktörlerden dolayı ben böyle olmuşum diyeceğiz. Ama burada da bir parantez açacağız sevgili dostlar. Yetişkinlerimiz için söylüyorum. Artık ergenlik yaşını geçmiş olan işte 20'li yaşların üzerindeki her bir birey için söylüyorum. Geçmişimizi suçlayarak, birilerini suçlayarak bu hayata tutunamayız. Yani artık hepimiz birer yetişkiniz, birer bireyiz. Öyle değil mi? Bugün eğer biz hala hata yapmaya devam ediyorsak, bugün hala mutsuz ve umutsuzsak bu geçmişin suçu değildir. Net bir şekilde söyleyebilirim ki bu bizim suçumuzdur.
Çünkü bizler sorun çözebilecek yetenekte yaratılmış insanlarız. Sürekli suçu başkalarına atarak sorumluluktan kurtulamayız. Bu tembellik bizi ancak daha çok umutsuz yapar, daha çok mutsuz yapar. Evet, bu bizzat tembelliktir. Kimin geçmişi %100 yani mutlu, umutlu ki, yani kim sorun yaşamadı? Evet, herkes sorun yaşıyor. Kimileri daha çok yaşıyor, kimileri daha az yaşıyor. Ama dün daha çok sorun yaşayan bugün daha rahat oluyor. Bir denge var kainatta, bir matematik var arkadaşlar. Hiç kimse hayatı boyunca mutsuz olmaz. Kimse de hayatı boyunca mutlu olmaz. Bu böyle döner yani. Sürekli döner durur. İmtihan gelir, gider, rahatlarsın, daralırsın, genişlersin, ferahlarsın, tekrar daralırsın. Ama birisi eğer sürekli böyle bir darlık içerisindeyse, sürekli sıkıntı, huzursuzluk ve mutsuzluk içerisindeyse kendisini sorgulamak zorunda. Bunun için hiç kimseyi suçlayamaz. Demek ki çözüm becerilerini geliştirmemiştir bu insan. Sevgili dostlar, tam bu noktada sizlere veda etmek istiyorum. Her güne şükredebilen bir kalple başlayabilmek umuduyla sevgili dostlar. Varları sayarsak yoklara sıra gelmez. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutma.